Whitehouse Survival'da balina hesap yapıyoruz. Gün 86, oyuna yatırılan para 127 bin dolar 665 ya da 127 bin 665 dolar. Bir önceki videoda 79. gündeydik. 116 bin dolardaydık. Hemen hemen bir 11 bin dolar gibi bir para yatırılmış. Toplamda 7 günde arkadaşlar. Bu 7 günlük video 1 saat 43 dakika. Yanımda Şölen var. Şölen'le birlikte 80. günden itibaren bu bir haftalık serüvende neler yapmışız, neler almışız ve neler geliştirmişiz hep birlikte bunları göreceğiz. Hepiniz tekrardan Sıfırdan Balina serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Güncel gücümüz 440 milyon. En sonki videoda kasaya gelmişti. Bayağı da şanssızlık aslında. Paketleri alarak yine siyah ekran ve başladık. Ee, Bir tık videoyu siz ne kadar kıssanız da hızlandıracağım 1.5x. Ufak bir Frost takviyesiyle başladık mı? Başladık. 73 bin Frost. Bu sefer gerçekten takviye azaldı arkadaşlar. Evet, Frost da çekmeye başladı. Bright'a teşekkür ederiz. Hızlı hızlı biletlerimizi alıyoruz. Bu kaçıncı gün? Son günü müydü etkinliğin? Kasiyanın son günündeki, evet. Aslında bunları Kasiyanın sonuyla birleştirsem iyi olurdu ama bir önceki videoda 2 saate yakındı. Çünkü 1 saat 50 dakika sürmüştü, evet. Ve şey olmuştu. 9 günlük bir gelişim videosunu çekmek zorunda kalmıştım. Daha da bunu da ekleseydim uzayacaktı herhalde. O yüzden eklememiş olabilirim. Charm dizaynlarımızı çektik. Tılsım 11'e adım adım ilerliyoruz ve mağazada ilk çekmemiz gereken bitiri en sona bıraktık. Biraz En TP. azından aldık. Aldık. Evet. Dream Skip Memory'yi ve günlük görevlerimizi tamamlıyoruz ve burası çok değerli. Ya baba iptal et. Ha, buradan 325 elmas olmazsa olmaz. En son evet, Kesinlikle bir bölüm. buz alanında bir Türk eyaletiyle yarışıyorduk yanılmıyorsam. Şu Evet. CCC ittifakındaki en üstte görüyorsunuz. O arkadaşları tebrik etmek lazım. Şu anda bu komşu eyaletlerdeki birinci sıradaki en iyi ittifaklar. Yani komşu eyaletlerdeki birinci sıradaki ittifakın Türkiye eyaleti olması da açıkçası bizi gururlandırdı. Arkadaşlarla tanışma fırsatımız olmadı ama eğer videoya denk gelirlerse o eyaletteki herkese selamlar. Hepsinin başarılarının devamını dileriz. Birinci sırada olduklarına göre gerçekten çok güçlü bir eyalet olmuşlar. Yani geçenlerde de Ellerine bir, sağlık. evet, dokümanede falan da karşılaşmıştık. Keyifli bir savaştı ki umarım ileride de çok güzel karşılıklı dostane savaşlara gireriz. Ne oluyor bir anda King Shot Şeyler. indir şey sandım şöyle bir anda. King Shot'ı gördüm ya, King Shot indirip lan dedim acaba hani bir anda yan ekranda orada da mı full hesap yapacak? Yok. Google Play kredisi çekiyormuşuz. Bu Basacak bir şey kalmayınca. evet, şeyleri bitirdik çünkü Frost'lar bitti. Bu sefer garip bir şey göreceksiniz arkadaşlar videoda. Bright birikim yapıyor. Çünkü bugüne kadarki aldığı her şeyi biliyorsunuz. Aldı bastı, aldı bastı. Artık sunucuda SVS gelecek önümüzdeki hafta. Bir sonraki videoda SVS birikimlerini bastığını göreceksiniz. Onun için bir şey yapmaya başladı. Birikim yapmaya başladı. Hesapta inanılmaz bir spoiler vermek istemiyorum. Çünkü ben şu anki güncel halinde biliyorum. İnanılmaz elmas, hızlandırma ve birçok birikimi olacak. Bir sonraki videoyu da kesinlikle kaçırmayın ve aslında bu video bir sonraki videonun başlangıcı gibi bir şey olacak. Tamamen aslında bir TV series, pardon, dizi gibi bir şey olmaya başladı. Benim İngilizceyi fark ettin mi? Şöyle TV series Evet, falan. evet. Evet. Mükemmel. Evet, evet. Artık alıştın. Bright'la video çeke çeke şey olmaya başladım ben de. Çok doğru. Evet. Birikim yapma fikri nereden gelmiş? Konuştunuz mu hiç? Ee, Bright'a arkadaşlar mesaj atıp yönlendiriyorlar sağ olsunlar. Artık birikim yapmalısın. Geçenlerde mesaj attı bana. Şey dedi işte hani biraz daha düzgün paketleri alalım şey yapalım dedi ama şimdi de dünya görünümüne gidiyoruz. İkinci seviyesini erken açılan oyunculardan bir tanesi olacak. En sona canlı yayını paylaşmış dünyada. Abi, burada artık biz canlı yayına mı girmiştik? Günler karışmaya başladı bende de arkadaşlar. Bunlar sürekli bende stoklu olarak gittiği için
Evet, Anladığım kadarıyla ama biz yayındayken de paylaşıyor zaten. Kendisi evet, evet, katılmasa bile. paylaşıyor. Chat'e de gelip yazıyor sürekli. Müsait oldukça. Ama artık bir şeyler yapalım. Biz bu kadar ekranda boş durmaya alışkın değiliz. Infantry büyüktür, Lancer, Lancer büyüktür, Marksman geldi. Ne diyorsun? Ee, Bilemedim. Sanki ha yok. Infantry Lancer'a vuruyor hayır. diyor. Lancer Marksman'a vuruyor diyor. Marksman Infantry'ye vuruyor diyor. Okey. Edilebilir. Yani Bright'tan biraz da paket dışında oyun bilgileri. Bu arada eski mobil farklı oynadığı strateji oyunları falan da varmış arkadaşlar. Orada da hani hatırı sayılır hesabım var dedi. Hatırı ne kadar nereye sayılıyor bilmiyorum ama muhtemelen hatırı iyi sayılıyordur. Bunlar mesela bu cümleler İngilizce'ye nasıl çevriliyor acaba anlıyor mu? Hatırı sayılır. Biraz zor. Değil mi? Ama Evet. çok çevrilmez gibi. Bazı şeylerimiz çok Türk şakaları ya. Acaba yanlış anlaşılıyor mu, şey oluyor mu? Bilemedim. Bir de Yapay yayın zekânın çeviriyordur gibi. videoları izleyen arkadaşlarımın %68'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Farkında olmadan abone olmayı unutuyor olabilirsiniz. Çünkü kanaldaki, YouTube'daki birkaç video izledikten sonra sürekli zaten önünüze videolar çıkıyor. Eğer unuttuysanız kanalıma destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Muhtemelen şu Belki an şey diye çeviririm, mütevazi bir hesap ne kadar mütevazi gibi. evet. Muhtemelen şu anda Bright White House Survival'daki en popüler hesaplardan bir tanesi ama. Yani Kesinlikle. geçen yine konuşurken yayın dışı ekran paylaştı. Mesajlara falan baktık abi. Yani şöyle söyleyeyim sana. Birinci sunucudan tut 4500. sunucudaki insanlara kadar herkes mesaj atıyor. Ve işin garip kısmı hani şey olarak yadırgamayın ama arkadaşlar tek tek girip herkese cevap veriyor. İstisnasız yani. Evet, kesinlikle. Evet. Ve tılsımlardan nişancılarımızı da 7'ye götürüyoruz. Piyadeleri bir önceki videoda 11 yapmıştı. Absürt bir şey gelecek bu videoda da bakalım. 5 tane petimiz var. Petlerimiz galiba yeni geldi. Bu videoda pet geliştirme muhabbeti de olabilir. Dediğim gibi şu an siz ne izliyorsanız ben de aynı anda Şölen'le birlikte izliyorum arkadaşlar. Daha öncesinde şey yapmadım yani hani girip kontrol etmedim. Sadece bazen bazı kısımlara falan bakıyorum. Adam bunu da hızlandırıyor. Tahammülü yok bak. Ona geri geri çekmeyi de Günlük hızlandırdı. görevleri. Niye geri çektin ki? Hani kendi kendine dönerdi. Ha şey. Aa, neyse. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Şey ana kolu en güçlü kolu ya. Onun yüzden onunla hızlıca vuruyor. Sonra onu tekrar hızlıca geri çekip bir sonraki çıkana vuruyor. Gayet normal. Herkesin günlük yaptığı bir şey. Şöyle sen bilmiyorsun. Çok haklısın. Bütün boss'ları kesiyoruz hızlandırmalarla. Evet. Bir saniyeyi de %50 hızlandırdık. Diğerlerini hızlandırmadı en azından. İyi düşünmek lazım. Tılsımı güzel. Bunu da 7 yaptı. Şimdi ne yapıyoruz büyük patron? Ortalığa baktı. Bazı arkadaşlardan rica edeceğim. Yani yine siz bilirsiniz ama Bright'ın sunucusunda hesap açıp dünya sohbette bazı arkadaşlar rahatsız ediyormuş. Bright söylemedi de Bright'ın eyaletindeki Türk bir arkadaşım var o söyledi. Ufak tefek drama çıkmasına engel olursak iyi olur. Yani arkadaşımız kendi halinde oyun oynayan, keyif alan bir arkadaşımız sonuçta. Yani niyet ne amaç ne çok bilmiyorum ama iyi niyetliyseniz sıkıntı yok. Kötü niyetliyseniz de yapmasanız iyi olur arkadaşlar. Toplamda 54,8 milyon doldurmayla başladık ve 81. güne geçtik arkadaşlar. Bir önceki günde birkaç tane paket alıp aslında etkinliklerimizi oynadık. Oyuna yeni bir paketimiz geldi. Bu arada bu paketler Bright için çok çok iyi paketler arkadaşlar. Normalde belki size tavsiye etmeyeceğimiz, sakın almayın diyeceğimiz paketler ama bir önceki serilerde ne kadar büyük ateş kristal sıkıntısı yaşadığımızı hatırlıyorsunuz. Bright da muhtemelen her gördüğü ateş kristalini çekiyor ileride problem yaşamamak için. Aslında Bright gördüğü her şeyi çekiyor da genel olarak. Doğru. Çok haklısın. Evet.
99 liralık paketten 7 tane kalmış diyecektim. Toplamda 20 tane 99 liralık, 99 dolarlık, liralık diyorum. Onun için liralıktır muhtemelen. Paket aldı. Onları da alalım. Ne yapıyor? Hepsini alalım. 2000 dolar mı yapıyor şu an? 100 dolarlık paketten 20 tane. Evet, 2000 dolar yapıyor. Sadece 7 günde 2000 dolarını Mitril'e harcıyor zaten. Gayet normal ya, bir haftada 10-15 bin dolar arası bir yatırım. 2000'i Mitril'e gidiyor zaten. Şu anda gördüğünüz gibi birikime Doğru. bakın. 438 gün genel hızlandırması var. Mitik donanımlarımızda böyle piyadeler full. Biraz hızlı geçti ama ben söyleyeyim. Nişancı'da da bir tane yüzümüzü aldık. Bu arada onların hepsini SVS'ye bekletmeyeceğiz tabii ki. Büyük bir kısmını basacak. Videonun sonlarına doğru yavaş yavaş birikime geçecek diye tahmin ediyorum. Geçenlerde Ben yine burayı toplamaya bayılıyorum. geçenlerde tam bununla alakalı o elteki bir arkadaş da mesaj attı. Bright'ın bir günlük aldığı paketlerden gelen elmas falan diye. Hatta video izliyorsan kanka, ismini unuttum, hakkını helal et. Videonun altına yaz istersen, bir günlük aldığı paketlerle şu kadar elmas geldi tarzında. Hani bazı arkadaşlar soruyor, o ittifakta o eyalette olsak çok ödül alır mıyız diye. En azından o ittifaktaki arkadaş yazarsa, Gökhan'dı yanlış hatırlamıyorsam, daha şey olmuş olur. O söylesin size günlük ne kadar Çok aldığını. değerli orası. Ben bu kadar önemli olacağını düşünmemiştim ama Bu tutmaz bu arada. bu Bu da erken kadar. ödül. Tabii canım, inanılmaz orada gelen ödüller falan. Ya özellikle düşük yatırımlı bir oyuncunun o ittifakta olma ihtimali falan mükemmel. Kesinlikle. Giro'yu arkaya, Fili'yi öne, Molly'yi arkaya, Alonso'yu ortaya. Ben olsam öyle yapardım. Fili'yi sağa öne alırdım. Giro'yu arkaya, sağa, Alonso'yu da ortaya alırdım. Ama başta öyle miydi acaba? Bilemedim. Bakalım yapacak mı Brent'in yoksa hızlandıracak mı? videolarında şey var. Bir yerden sonra beynimi tamamen kapatıp sadece ne yaptığını izliyorum. Doğrusunu yanlışını sorgulayamıyorum. Doğrusu yanlış yok ki. Parası var, şey yapıyor işte. Paket alıyor, keyif alıyor, eğleniyor. Doğru. Aynen. Ben de artık şeyi geçtim. Sorgulama kısmını geçtim. Keyif almaya bakıyorum. İzlerken Kesinlikle keyifli ama çok yeterli. keyifli. Evet. Çok tatmin ediyor bütün her şeyi basması. Bu arada bu videoda Selçuk yok arkadaşlar. Selçuk yaz dönemine girdiğimiz için, bildiğiniz gibi Selçuk inşaat mühendisi. Bu arada şu an dinlediği müzik de orada. Bize müzik öneriyor muhtemelen. Çünkü bir önceki videoda bir arkadaşımız söylemişti. Bak, onu düşünüp gördüm mü? Bir önceki videonun altına bir arkadaşımız şey yazmıştı. Bana müzik önerir misin? Bir önceki önerdiğim müziği dinledim demişti. Muhtemelen sırf onun için o ekranı açtı. Ha, dediğim gibi Selçuk inşaat mühendisi. Yazın çok projesi oluyor, kışın daha müsait oluyor. O yüzden bu videoda müsait değil. Ya halı sahadadır ya da takılıyordur bir yerde. Ne yapacak Selçuk başka? Hani işiyle alakalı diye girdim ama gün sonunda halı sahaya bağlandı. Muhabbet nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bu arada ada dekorasyonuna önem veriyor. Henüz daha yapmadı ama güzel bir ada dekorasyonu yapmak istiyorum falan demişti. Tavsiyeleriniz olursa Bright'a ada dekorasyonu hakkında. Ha, bu Bu arada oyunda pay to win olmayan ada kısmı diyeceğim ama pay to win aslında. Ama tasarım olarak bence çok güzel bir şey. Hani her ne ada kadar oyuna ilk eklendiği zaman şöyle sıfır pay to win'di. Bak, sağ tarafa gelen paketler falan yoktu. Çok hı hı, sürmedi. Bir ya da 2 ay sonra yanılmıyorsam ilk paketlerini ve bu deniz feneri muhabbetini eklediler. Sonra tamamen pay to win olmaya başladı. Çünkü ilk başta temizliği yapan, ada binalarını yapan düşük yatırımlı, sıfır yatırımlı arkadaşlar adada birinci sıradaydı. Paket muhabbetinin üstünde dünya kadar sonra paket muhabbeti gelmeye başladı. Bu kısmı sevmiyorum. Geçeceğim. gerçekten çok seviyorum insanların tasarımlarına bak. Evet. Biz bir ara canlı yayında yapmıştık. Herkes ada tasarımını atıyordu. Ne kadar sıkılmıştım ya. Kimisi çok seviyor, çok eğleniyor ama ben hiç sevmiyorum ada tasarımı falan. Ben girip böyle farklı planetlerdeki insanların adalarına bakıyordum. Şu an her şeyi bir yerde toplamış sadece. Bu arada bunu fulllemek tam eziyet arkadaşlar. Çok masraflı. Bir de bunun yanılmıyorsam bir önceki güncellemede yenisi gelmişti. Onu da ileride fullleyecek.
Şu farka baksana. 102 bin komşu eyaletlerdeki komşu eyalete mi baktı ya emin değilim. İkinci sıradaki 70 bindi yanlış hatırlamıyorsam ama. Julian State yok. Ha. Neighbor State'e mi bakması lazım komşu eyaletler için? Evet. Buraya bakmadı. Biz de başkalarını. Bayağı ada inceliyoruz. Evet, evet. Ben çok eğleniyorum şu anda. Bayağı dümdüz Arkadaş sen geliştiriyor. eğlenmene devam et kendi köşende. Ben buraları kusura bakmayın. İleri saracağım biraz. Profil resmi Fatih Sultan Mehmet'e mi döndü? Bir anda ne oldu? Farkında mısın? Bu arada yeni güne mi geçtik? Özür dilerim. Şöyle bir bakmak istiyorum. 81'deydik. 82'ye geçtik. Evet 82'ye geçtik. Doldurma puanımız da 55,5 oldu. Şu anda 5 milyon 550 bin TL'lik bir yatırım var şu anda. Oyunun 82. günündeyiz. Hangi paketi? Hayır onu alma. Onu alırsan diğerini alamazsın. Evet doğru seçimi yaptı. Ben de beni duyuyormuş gibi. Ah, Bir seviye balığı yok. geliyor bizim Selçuk. Andım Selçuk'u özledim. Çocuk. Geliyor bizim şey paket diyecektim. Mor kahraman parçası aldığımız paket geliyor diyecektim. En iyisi o bu arada. Kesinlikle yatırım tavsiyesidir. Aynen. Herkese öneririm. Geçen onun videosunu koyamadım ya. Geçen canlı yayına katıldı arkadaşlar. Sohbet ediyoruz. Arada sırada bu arada Bright videolar dışında canlı yayınları da fırsat oldukça geliyor. Sohbet, muhabbet ya da bir savaş etkinliği olduğunda canlı yayında yapıyoruz. Güzel geçerse kanala savaş videolarını uzun atacağım. Hatta şu an bu videoyu ben çarşamba günü paylaşıyorum. Bu cumartesi günü Bright'ın SVS savaşı var. İlk SVS'si olacak ve karşısındaki eyalet Türkiye eyaleti ve oldukça güçlü bir Türkiye eyaleti. Çok da oldukça iddialılar. Ben de onları tanıyorum. Yakından tanıdım. Çok da sevdiğim arkadaşlar. Hani laf olsun diye Türkler diye söylemiyorum. Gerçekten tanıdığım arkadaşlar, abiler var o eyalette. Onların hesapları da çok güzel. İlk SVS'yi şansa onlarla denk geldiler. Biz de Bright'ın hesabında Bright'la kameralı bir şekilde canlı yayında cumartesi günü 6 saat boyunca SVS oynayacağız. Siz de katılmak isterseniz cumartesi günü canlı yayını kaçırmayın. Muhtemelen SVS'den bir yarım saat, bir saat önce yayın açarım yani 2'den sonra. Ateş gösteri ya da hızlandırma. Evet, ufak bir takviyeli tekrar başladık arkadaşlar. Kaç? 105 bin. 105 bin Frost takviyesi tekrar geldi. Geçen sefer kadar almıştım. Geçen sefer 75 aldı. Ondan öncekilerin hepsinde 105 alıyordu ama. En nefret ettiğim etkinlik ya. İzlemek ne kadar güzel. Ya izlemek güzel de bilmiyorum yani bir tek Selçuk'la ben sevmiyoruz bak. Ya başka sevmeyen varsa lütfen söylesin arkadaşlar. Ben şeyi bir türlü algılayamıyorum. Kendi içimde de hazmedemiyorum. Zaman kaybı gibi görüyorum. İttifak harekatı görevi miydi? İşte gidiyorsun alacağın paketin görevini alıyorsun sonra paket satın alıyorsun. Hani bu. Alliance Mobilization evet. Ama sevmiyorum yani hani bu da birinci olsak ne olmasak ne belki çok yanlış düşünüyorum ama hani bu biraz uğraştırıcı ya o uğraştırıcılık kısmı beni yoruyor. O birazcık düşük yatırımlı hesaplar için iyi oluyor. Bir şey Tabii. yapmadan önce işte hayvan kesmeden önce gidip alıyorsun oradan. Ya şöyle zaten benim kanaldaki her anlattığım videoda her zaman şunu söylüyorum. Bir şey yaparken karşında bir şey al. O mantığıma zaten inanılmaz uyumlu bir şey. Sadece bu tarz Megalodon hesaplarda bunun yapılması bana çok komik geliyor anladın mı? Belki ittifakdaki düşük yatırımlı oyuncular için yapıyordur. Öyle. Olabilir. Oradakiler Kendisi sıralamaya gerçekten çok girerse ödüller düşünceli. artacak falan. Bunun çünkü sadece Bright değil, bunu en yakın tanım Küçük Ol abi 2719'daki. O da sürekli böyle yapıyor ve o hesapta da paketleri ben aldığım için girip görev seçmek zorunda kalıyorum. Galiba o Nasıl yüzden Megalodon sevmiyorum. alınır? İşte böyle böyle. Biraz oradan. Ya yok oradan gelecek 10-20 mitik hızlandırmanın peşine düştükleri için değil zaten de. Ha, ilk defa böyle bir şey Kesinlikle. görüyorum. Ama yok tabii 11'e doğru soldakinden çok gidiyordu. Normalde sağdakinden biter. İkisini eşit bir şekilde bitiriyor bu sefer. Yine sağdaki bitti. Right here.
Profil Güzelmiş. resmi. Profil resmi ne acaba? Daha önce karşılaştığın bir şey mi? Gerçekten dediğin gibi farklı gibi görünüyor. Yok be, biraz daha bu samuraylara falan benzettim yakınlaşınca. Tundra Takas Merkezi'nde ne kadarlık bileti olacak acaba? Daha fazla bileti olması lazım bence. Şimdi sağ tarafta çevirmedi. Mitril'i en sona bırakıyoruz. Vitril önemli aslında ama Ya, alabildiği, ulaşabildiği bir şey ya. O yüzden çok şey yapmıyor. Mitril'i bir tek galiba biz bu kadar önemsiyoruz ya. Sağ üstte her hafta mağazada dünya kadar mitril çekebiliyor. O yüzden hiç umursamıyor onu. Paketleri alırken en üstten başlıyor şöyle. Aldı gene. Geldi benim paket. Favori paketim. Parayla mor kahraman ama parçası satın alma. mor olanlar çok Bunu önemli. bunu benim için yapıyor bak, biliyor musun? Yemin ederim sana, orada ekranı hareket ettirmesi de sırf bana mesaj göndermek için. Buranın bir ara formasyonlarını Bright'a söylesek mi? Onu biz konuşmadık çünkü. 60-40-50-0-50 falan tarzında. Zimmanı falan var. Her şeyi full. Ne yapabilir? Düşüneyim bir. Ee, Jero, Alonso, Molly ile 50-0-50 yapsa, ikinci donanım, mızrakçı donanımı Fili'ye taksa, Molly'yi 50-0-50'de kullandırtıp aynen. Fili'yi 60-40 Zimman'la yaparız. Filinti, yani Filinti Fili. Zimman 60-40. Çalışır gibi sanki geldi bana. Çalışmaz mı sizce? Çalışıyor muhtemelen. Muhtemelen, Ama çünkü o zaten çok formasyonları güçlü olduğu için. yok, belli bir yerden sonra takılıyor. Bir yerden Ama sonra normalde bir bir yerden hesabın sonra gelemeyeceği maksimum bir yere seviyeye geliyor. gelecek. Ya orası öyle de, yine de daha da yukarıya gelme şansı varsa gelsin canım, niye gelmesin? Doğru. Biz neyi yükselttik bu kadar? Ne bu? Land of Heroes. Bu, tüm günlerin olduğu şey mi? Tabii bir sürü kahraman donanımı falan bastık. Ben Natalya. buraları hep yapmayı unutuyordum ama çok değerliymiş. Tabii canım. Sonradan hep bir hafta sonra yaparım diye düşünüyordum ama aslında geldiği zaman yapmak gerekiyormuş. Neden? Natalya'yı çıkarıp neden Sergey'i koyduk? Hayır. Kazanamadığımız için denedik mi? Yok canım, Natalya varken Sergey olmaz. Çok asker ya. Çok Evet, asker. inanılmaz fazla askeri var. Tam geçecektim Dökümhane de kapıdan da. asla bitmiyordu. Evet. Hükümhane Savaşı'nı izlemediyseniz arkadaşlar, bir önceki attığım videoyu izleyin. Yani 800 bin askere 100 bin askerle mor kahramanlarla vurup alıyor. İstatistikleri ya bu videoda belki göstermemiştir. Belki videonun sonuna size spoiler olabilir ama söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim size. Buff'ları açık değilken dökümhane videosunda falan ya da dökümhanenin bir önceki canlı yayınında görebilirsiniz. Dökümhanedeki videoda yoktu çünkü o 2 hafta önceki dökümhaneydi. %20'leri ve peti yokken, petleri zaten savaş peti yoktu yanılmıyorsam. Ya Hı hı. açık değilken, %20 buff'ları da yokken 1600 istatistiği var hesabın. Ve 86. gündemine. Ya inanılmaz bir şey. 1600 mü? Evet, evet. 1600 istatistik. Bak, normalde hani şey, ben şu ana kadar o kadar çok full hesap, balina hesap, şu bu gördüm Hı ki hı. ben çoğu şeyi artık normalleştiriyordum. Hani ya tamam, biz neler gördük modundaydım da 86. günde 1600 istatistiği ben hayatım boyunca görmedim. Ya yoksa bizim hesabın İnanılmaz bir şey. istatistiği şey, yani 4000'lere falan ulaştı yani. Öldürücülüğü 1600, diğer istatistikleri 1200 falan son canlı yayında. Kesinlikle burada izlenmesi gerekiyor. İnanılmaz rahat, inanılmaz profesyonel. Evet. İnanılmaz kim değil mi oynarken? Çok keyifli. Giriyor başka şeylere bakıyor, bakıyor tekrar geliyor. Şeyi hatırlamıyor musun? Son dökümhanede işte şey yaptı. Altı kolunu şehre soktu. Çıktı dökümenden mesajlaşmaya başladı. 20 dakika savaşa girmedi. 20 dakika sonra döndük, bir tane binadan bile çıkmamıştı. Çok garip ya. Sonra girdi, askerleri, boşalan yerleri falan takviye yaptı. Azalan yerleri. Demek ki Wolves Megalodonlar için kesinlikle gergin bir oyun değil. Bunu fark et. Oyunun bu aşamalarında değil şimdi.
Bundan bir 2-3 SVS sonra falan bir SVS savaşını o kadar rahat oynayamaz. Bir bize Karşılarına transferler şey gelecek. gelirse tabii canım. Ya da bir Tiran Savaşı'nda falan. 56 milyon doldurma var. 75 milyona adım adım gidiyoruz ve 83. gündeyiz arkadaşlar. 5,4 milyon elmasımız var. Arenadan mağazamızdan çekiyoruz. Vitril, vitril. Baktık Mitril'e. Boş ver Mitril'i. Ne yapacağız Mitril'i baksana. Ne alsak buradan ada parçası aldık. 56 milyon doldurma ve ufak bir 105 bin Frost takviyesi. Ben şeyden rica ettim bu arada. Her videonun başında sonunda işte VIP doldurma kısmına girip bize hem günü hem de doldurma puanını göster ki aldığın paketlerle hangi günde ne kadar doldurmaya geldiğimizi görüp ona göre ilerleyelim diye sağ olsun hepsini tek tek şey yapıyor ya. Ne alıyoruz? TP paketleri çekiyoruz ve sandık çekiyoruz. Güzel. Artık kahraman donanımlarının SVS'yi hazırlamaya hepsini 100 yapma zamanı geldi. Ben bu sandıkların açma videolarına bakmayı bilmiyorum ama Ya sandık açma muhabbeti güzel. Biraz daha böyle sandıkta şey olsaydı. Hani şansa dayalı şeyler. Hani farklı oyunlarda vardır ya bir tane sandıktan %0 nokta bilmem kaç ihtimalle çok büyük bir item düşer. Herkes şok olur, bağırır, çağırır. O tarz bir şey olabilirdi. Hani düşük içine yatırımlı vitril sitelerken. ekleseler Ha değil mi da içinden? Bir işte anda başka bir içinden şey ekleseler düşünsene bir tane özel bir sandık var. Düşük yatırımlı bir arkadaş sandığı açıyor. İçinden 100 mitril falan çıkıyor. gibi, İnan, evet. değil mi? Çok keyifli olmaz mıydı öyle bir Mükemmel şey? olurdu. Ya zaten balina dediğimiz oyuncular her türlü hesabı fullüyor. Bu her türlü Evet. sıfır düşük ya da orta yatırım oyunculara yarardı. Neye başlıyoruz bu arada burada? Önceden hatırlıyorsundur, bakmıyorduk ne çıktığına. Evet, biraz daha keşfe girdi ve 179 piyadeyi zaten önceki videoda full artı full yapmıştı arkadaşlar. 4 tanesinin yüzünü ve 20 esanslarının hepsini aldı. Şimdi bunların ne verdiğine bakıyor. Ona göre fullleyecek. Bunun yüzünü götürdüğünde saldırı verecek. Bunu 100 yapması lazım. Ya da önce ayakkabıyı 99. Bakalım ne yapacak? Bilemedim. Cidden hatırlamıyorum yani. Mızrakçımız çok geride bu arada. Bayağı geride. 50-0-50'ye göre yükseltiyor. Evet. Biraz daha oyun başındaki piyade nişancı istatistiklerini fulllemiş. Bir anda İnanılmaz CP'lere bakar. bir anda mızrakçıya döndük. Benim hesabım 1,5 aylık hesabım bu. O kadar TP görmedim. Yok görmemiştir. Oyunda TP zaten belli bir yere kadar zor biriken bir şey. Bir yerden sonra donanım sandığı sıkıntısı çekiyorsun. Mitik kıyafet sıkıntısı. 60'ına gidebilir miyiz? Yok. Mitik kıyafet yok ki işte. Evet. Yani ileride bu videoyu izleyip Balina, Megalodon iyi hesap yapacak ve çok fazla para atacak arkadaşlar. Şu hesaptan görebilirsiniz. Yüz kaç bin dolar yatırılmış bilmiyorum ama en büyük yaşadığı problem bu mitik kıyafetler. Onlar olmadan çünkü hiçbir şey yükseltemiyor. Ne esans taşı basabiliyor kırmızı kıyafete ne de mitril basabiliyor. Hani onları elde etsin istediği kadar etsin ama yükseltemiyor. Mitik kıyafet yoksa. Ne mağazasından mı alıyorduk o sandıkları? Bir tane arena mağazasından haftalık alabiliyorsun. VIP 12 Hı mağazasından hı. bir tane alabiliyor. Onun dışında paket çekiyor işte. Başka var mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam yok. Bir de belli bir sayıyla açıyordu galiba o rastgele çıkanları. Kaçta açıyordun sen? Ben 82 ile açıyorum ama kimisi 55'li, kimisi 35'li açıyor. Herkesin bir kendine göre şeyi var aslında. Aa, burası yeni geldi. Doğru. Burası Bunun ne? son güncelleme de geldi. Ada binası alabiliyorsun. Önceden geçmişte kaçırdığın Ha. ada binalarını falan koyuyorlar.
Çok Pride iyiymiş bu arada. neresi çok iyiymiş sanki şey parayla alabiliyorsun. Şu an bedavaya mı alabiliyorsun? Şu an gördüğün gibi. Doğru ama olsun. İzleyiciye çok iyi tabii. Oynayıcıya çok da iyi değil. Bu kaç tane bitmiyor mu bu paket? Ben bunları detaylı incelemedim ya bu arada. Buradakilerin hepsini çekecek. 99'dan 3 tane mi vardı? 5 tane mi Üçer vardı? tane kaldı. Git sonuncusunu çekiyor 100 dolarlık paketin. Bitti. Şimdi 50 O dolarlığa mı bitti. geçecek? 10.000 jeton Bilmiyorum Ece. yaptı. Bir tane bundan aldı. Tamam. Ha, bu yeni şey Bir açıldı şey açılmış. arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu 10 yapması gerekecek. Ne veriyor? Öldürücülük sağlık %10 %10 istatistik verecek onu fulllediğinde. Ama daha bunu 9'da. Bunu 10 yapmadı. Ve dedim ve yaptı. Evet. Helal olsun. 86. günde bitmiş oldu. Adadaki bu bina. Şimdi bir sonrakine başlayacağız. Adayı yükseltmek ya da bir tek bana mı zor geliyordu acaba? Daha yükseltmek zor. Öyle Bu iki yaptık. para yatıran oyuncu bile çok zor bu arada. Adanın biraz kendi mekaniği var. İyi seçmek gerekiyor. O ne Bunu da demek? fullledik. Yani ben mesela bir yanlış yapmıştım. En azından ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Oyunun başında o mor olanları yükseltmiş. Aslında onlara verdiğim o jetonla gidip mitikleri yükseltebilirmişim. Şimdi şöyle Biraz daha bekleyip. Elected YouTube kanalında ada videosu izlemezsen yanlış yükseltirsin. Yani dediğin şeye bak. Tabii ki yanlış yükselteceksin. Gidip yanlışlarını yükselteceksin. 20 dakikalık bir ada videosu izlesen hiçbir sıkıntı kalmayacak mesela ortada. Hangilerini yükseltmen gerektiğini bilecektin. Sen bir noktadan sonra saldın değil mi video izlemeyi şöyle? Temel birkaç videoyu Bir izledin. aslında bırakmadım ama benim izlediklerim birazcık daha şey. Biliyorsun ki R5'tim. Ha, Kendi bilgimden ittifakındakileri ziyade evet. bilgilendirici şeyler, not alıp falan. Evet. Biliyorsun ki saatlerce oturup ders gibi çalışmıştım videolarına. Valla ben R5 olsam arkadaşlar çok güzel emek veriyor bu arada. R5, R4 arkadaşlar geliyor, video izliyor, videodan notlar çıkarıyor, eyalette paylaşıyor. Herkes görev görev şunu yapacak diye. Yapılacak iş değil. Atın videoları izlesinler. Siz nasıl izliyor, notlar alıyorsanız onlar da izleyip ne Yabancı yaptıklarını arkadaşlar öğrensinler. için biraz zor oldu. Biz mesela Türkçesini de yayınlıyorduk, İngilizcesini de yayınlıyorduk. Tekrar yazan başka bir dilde ona da çevirip yolluyorduk. Sizin yüzünüzden benim kanaldaki videolar az izleniyor. Normalde 100 bin kişi izleyecekse 20 bin kişi izliyor videoları. Ama bizim eyalette gerçekten senin videolarına çok öğrenen insanlar var. Bu Biz atıyorduk hepsini. tüm eyaletlerde öyle şöyle. Burada bir edit koysaydım şey güzel olabilirdi ama gerek yok arkadaşlar. Bu arada bunu şey için falan da yapmıyorum ya. Hani işin biraz makarasındayım. Selçuk olsa şimdi mesela beni zorbalamaya başlayacaktı. Sen zorbalamadın anlamadım. Şimdi Selçuk olsaydı laf sokacaktı bana şey yapacaktı. İşin biraz makarası falan olmuştu. 56.9. Çünkü bir noktaya kadar şöyle olmuştu bende. İtiraf etmek gerekirse mesela böyle bir 10 bin abone falan olunca ister istemez böyle bir şey oldum. Lan insanlar videoları izliyor. Öğretici videolar çektim. İşte herkesten geri dönüş geliyor. Mesaj kutum doluyor işte şöyle senin videoların sayesinde şunu yaptık, bunu yaptık, şöylesin, böylesin. İster istemez insanın böyle bir şey yapıyor. Ya emek verip çektiğin bir şey beğeniliyor ve geri dönüşünü alıyorsun. Hani ego mu dersin, şey mi dersin? Bir noktada Güç öyle oluyor. zehirlenmesi. Güç zehirlenmesi mi dersin? Yaşıyorsun. Bir noktadan sonra ama sokağa çıkıp markete gittiğimde falan anladın mı? Ben yine hani benim anladın mı? Çok şey gelmeye başladı. Anlamsız gelmeye başladı. Bir süre sonra gelen mesajlar da hani sağ olsunlar çok güzel mesajlar hala geliyor ama o eski heyecanı artık bana çok vermiyor. Şey diyorum işini yapan bir adamsın. Çek elinden gelenin en iyisini at işte kendini övüp durma. Arada makarasına falan yapıyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Yaptığın şeyin takdir edilmesi mükemmel bir duygu.
Kesinlikle canım. İnsanların bunu görüyor olması. Ya bu hangi iş olursa olsun ama sadece bu yayıncılık şeyi olarak değil. Bir yerde çalışsan bile bir şeye emek verip kafa yorup bir şeyler yapıyorsan illaki bir takdir beklersin hani sonuçta. Evet. Biri için ya da bir şey için uğraştın, zaman ayırdın falan. O yüzden Ama insan bunun istiyor. medyadaki dönüşü biraz daha farklı olabiliyor. Verdiğin emeği yermek için de bir sürü insan oluyor. O yüzden sosyal medya tamamen bambaşka bir. Ya orası öyle. Şimdi birisi geliyor. Şimdi videonun altında bu videoyu izleyenlerden bazıları belki 2-2,5 yıldır beni izliyor. Kimisinin belki ilk YouTube'da denk gelip izlediği video olacak ve itici gelecek söylediklerim. Ama kimisi o canlı yayınlardaki ya da videolardaki samimiyetimi, şuyumu, buyumu falan biliyor. Hı hı. Hani onlara gayet normal gelecek. Biraz işin tamamen şey kısmı aslında. Bilmiyorum, herkese şey gelebilir. Ya bir de herkese sevdiremiyorsun ki. Kimisi mesela bir video çekerken şey diyor. Hızlı anlat diyor. Hani yavaş anlatma diyor. Hızlı anlatınca da diğer arkadaşlar gelip şey diyor. Biz oyuna yeni başladık. Niye bu kadar hızlı anlatıyorsun? Biraz daha sakin anlat diyor. Videoyu sürekli durdurup izlemek zorunda kalıyoruz falan diyor. Hiçbir zaman herkesi memnun edemediğin için sıkıntı yaşıyorsun ve 57,8 milyon doldurmayla da devam ettik ve 85. güne geldik arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı aslında dedim ve 45 dakikamız varmış. 45 dakika boyunca paket çekimine hazır olun. Devam ediyor. Kaç dakika olmuş? 36 dakikadır da videodayız. 10 dakika önce girmiş gibiyim sanki. Çok hızlı geçti süre. Umarım izleyiciler için de sıkıcı olmamıştır bu arada. Oh, Kesin o video serisi evet. kendi olmadığım videoları tekrar Şöyle sesim kesiliyor. Ne dediğini anlamıyorum bazen ha. Haberin olsun. Bir şey söyleyip susuyor musun yoksa bir şey söylüyorsun kesiliyor mu anlamıyorum. izliyor Muhtemelen olabilir. Şu anda düzeldi mi? şu an ne dediğin anlaşıldı, evet. Bir öncekilerde böyle son 2-3 dakikadır bir şey söylüyorsun, bitiyor mu bitmiyor mu, ben senin sözünü mü kesiyorum yoksa sen konuşup cümleyi mi bitiriyorsun, ben anlamadım birkaç kısımda, haberin olsun yani. Tamam. Elimden geldiğince düzelteyim onu. Şu an okey, elimden gelince düzelteyim dedin, sıkıntı yok. Paketler falan çok iyi bu arada. Yani genel olarak da kötü bir paket değil bu. Özellikle oyunun ilerleyen zamanlarında da paket miktarları arttıktan sonra da alınabilir bir paket. Yine şampiyonası değildi. Neydi? Harekat mıydı? Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum ismini. Aa, almadığı bir tane paket var. Pet paketi. Garip. Tasarruf devri. Kısımları çekiyoruz. Bu hesap hangi gende fullenmiş olur? Bu şekilde devam ettiği durumda. Hesap zaten Gen 2 yeni geldi. Bir önceki videoda galiba ya da önceki videoda mı hatırlamıyorum. Yok, Gen 2 yeni gelmedi. 45. 50. günde Gen 2 geldi. Şu an 86. gündeyiz. Muhtemelen 110 ya da 120. günde Gen 3 gelecek. Gen 3 kahramanlar. Gen 3 gelmeden tüm tılsımlar 11. İlk 3 kahramanda full artı full 100 olur. Kesin olur bu arada. SVS'den sonra şu an ne bastığını bilmiyorum. Çünkü siz bu videoyu izlerken biz şu anda Bright'la SVS'nin birinci gündeyiz. Yarın Salı ikinci gün hayvan keseceğiz galiba. Dördüncü gün asker basacağız ya da üçüncü gün mü hayvan kesmeydi emin değilim ama şu an SVS hazırlıkta, zaten hesapta geri kalan şeyleri fulllemeye başladık. Evet. Gen 2'de hesap fullenmiş oluyor Gen 3 gelmeden. Hani tüm petleri son seviye, tüm petleri kırmızı sonda, hesapta gelen her şey full. Adadaki şu ana gelen tüm binaların hepsi maksimum seviyede. Çok şey ya. Bundan sonra da herhalde her gende zaten fullleyerek devam. Yok canım, şimdi şey yapacağız. Mesela Gen 4'te rally kahramanlarını alırız. Savunmayı almayız mesela. Hani biraz gereksiz Hmm. kahramanlar almaya gerek yok. Ya da mesela bazı petler var gereksiz gibi. Yeteneği. Onları fulllemeyiz.
Mesela bunların şaka olduğunu anlıyor musun yoksa ciddiye mi alıyorsun beni? Şöyle. Ben alıyorum. Şu an ciddiye aldın değil mi? Bir an düşündüm. Sonra kendi içimde verdiğim kararla dedim ki ne anlatıyor? Yani şu an izleyiciler de şey dedi muhtemelen ne anlatıyor bu dedi. Tabii ki yani fullemeye devam edecek. Sorduğun soruya bak. Evet. Benim biraz kastım şeydi. Bir gen gelmeden diğer gendeki karakterleri de değil de hani artık gelebileceğim maksimum şef donanımına gelmiş olur. Burada 58 milyon doldurma olduk sen o cümleyi kurana kadar. 85. gündeyiz hala. Ne gelmiş burada? Mesajı sildi. Bu haftalık gelen bildirim ben söyleyeyim. Aynı bildirim mi emin değilim değildir. Bugün oyuna VIP 12 hesaplar için bir bildirim geldi. Normalde VIP 12 ve belli bir aylık düzenli yatırım yapan arkadaşlara aylık belli ödüller geliyor oyun tarafından. İşte kendi telefon numaranı falan veriyorsun, Discord numaranı veriyorsun, özel birebir iletişim kurabiliyorsun oyun danışanlarıyla falan. Ne kadar işe yaradığı tartışılır tabii. Bende de WhatsApp'ta özel iletişim numarası şu bu var. Başka yöneticiler dışında. Onun dışında sana işte aylık yatırdığın dolar bazlı oyuna paketlere göre diyor ki sen bu ay işte Silver üyesin, Gold üyesin, Plat üyesin, Diamond üyesin. Üyelik seviyene göre, aylık yatırdığın miktara göre sana belli başlı ödüller veriyor, tamam mı? Mesela 100 mitik, 150 bin elmas, 200 bin elmas bilmem ne tarzı bu tarz ödüller veriyor. Ne kadar etkili oluyor balina hesap için çok da değil aslında ama her neyse veriyor. Şimdi onunla alakalı bir güncelleme yapmışlar. Özel bir VIP 12 sandığı vereceklermiş. Benim hesaba gelince ya da Bright'ın hesaba gelince de görürsünüz. Benim hesaba gelirse de canlı yayında inceleriz, beraber açarız sandıkları. O sandıktan özel ürünler bir şeyler çıkacakmış artık. Mitril mi çıkacak, pet taşı mı çıkacak ya da elmas mı çıkacak bilmiyorum ama geldiği zaman Shorts da atarım hatta kanala izlersiniz. Değişiklik yapmışlar. Hatta eğer o VIP ödüllerinin ne olduğunu merak eden arkadaşlar varsa aylık balinalara ne ödül veriyorlar tarzında. Onun da videosunu çeker kısa bir 10-20 saniyelik Shorts atarım kanala. Hatta şey duydum şöyle. Geçenlerde yayında söyledim. Belki duymuşsundur sen de. Ee, Yurt dışında birkaç tane görsel falan gördüm TikTok'ta videolar izlerken işte White Hat'la alakalı. Bazı yabancı balinalara laptop falan göndermiş Century Games, Whiteout işte. Gerçekten mi? Evet, yani neye kıyasla gönderiyor bilmiyorum ama şu ana kadar galiba ben bu kanalda 4 ya da 5 tane Megalodon hesabın videolarını çekip 2-3 yıl boyunca oynadım. Hiçbirinde bize o tarz bir geri dönüş olmadı. Oyundan da paketleri alsak, siteden Frost olarak da alsak yine gelmedi. Bu benim saçıma ne olmuş? Neyse. Her neyse Bildiğim o kadarıyla neye göre Google veriliyor bir bilmiyorum. Mesela üyelik veriyordu değil mi? ha, evet, Google gönderiyor desem zaten Bright'a Google ödüller ya da şeyler falan gönderiyor. Bunu canlı yayında bize Google'dan gelen plaketi ödülleri falan gösterdi kendi yüklemesinden dolayı. Ama o Century Games'in dışında olan bir şey. Direkt Google Play'in kendi yaptığı bir şey. 58,2 milyon doldurma olduk ve son güne 86. güne geldik. Sadece 86. gün 30 dakika arkadaşlar. Burada muhtemelen artık bir şeyler de basmaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü sadece bir gün niye 30 dakika sürsün? 1,5 saatlik videoda. Hızlıca izleyelim. Bilgisayar laptopu neye göre gönderiyorlar bilmiyorum. Hatta bunu Ali ile falan da konuşmuştuk. Bizim Satürn var ya işte Evet. onunla falan da şey yaptık. O da ben de bilmiyorum ama ben de gördüm dedi. Birkaç kişiye göndermişler falan dedi. Yani Genç. evet. Bize de gelsin o zaman. Şey mi yapıyor acaba ya arkadaşlar? Kredi kartlarına takla mı attırıyor? Baksanıza 7-8 tane kredi kartı var orada. Hepsinden alıyor bir ay onun parasıyla onu ödüyor. Onun parasıyla onu mu ödüyor? Ben gördüm. Benim mesela kaç tane kredi kartım var şöyle? Benim yok. Benim bir tane kredi kartım var sadece. Var mı? Ziraat kart vardı öğrenciyken. Onu kapattırdım. Borcunu ödeyememiştim 500 lira. Sonra faiziyle ödedim onu 750 lira olarak. Sonra evdekiler kızınca kapattım onu tamam mı? Ondan sonra şu an galiba bir tane bankada tek bir kredi kartım var. Yani onun dışında başka da kullanmıyorum zaten. Bilmiyorum. Zaten
Ama gerçekten çok inanılmaz görünüyor. Bu şekilde girip, $10'lık, $20'lık çünkü, verdiği para da aslında kendileri için de çok az buz bir para değil. Bu herkes için çok, ya aslında herkes için çok bir para demeyeyim de bazı arkadaşlar şey yorum atmıştı. İşte 100 bin dolar ya da 150 bin dolar yurt dışında çok bir para değil diyen arkadaşlar olmuştu. 100-150 bin dolar para her yerde çok bir paradır. Ama mesela 150 bin Evet. dolar ya da senin benim için mesela çok yüksek bir parayken bazı insanlar için çok da yüksek değildir. Orada işin rengi biraz değişiyor. Ama genel olarak baktığınızda çok tabii ki. Alım gücüyle baktığın zaman aslında değerli bir parayı bu Evet. şekilde bilmiyorum. 1, 2, 3, Birazcık da 4, şundan 5, mı çekelim? 6. 6 tane kart, bir tane Google Play, bir de Frost takviyesi. 7 farklı yerden paket çekiyorsun. Acaba orada da şey olabilir mi? Kredi kartlarının kendi, kampanyaları oluyor ya çarpı. Birazcık da şu kartın kampanyasını bitireyim. Onu da duydum. Onu da şöyle duydum. Bir tane Dubai'de yaşayan bir abiye özel danışmanlık veriyordum. Yanlış olmasın. Hı Bir hı. buçuk ya da 2 yıl önce. İsmini de hatırlamıyorum. O bana şey demişti. Mesela ben işte Playsel'den paketleri uyguna alabilirsin falan filan diye anlatırken ben de Dubai'de şöyle bir şey var kardeşim demişti. Bu oyunlar için işte bankaların verdiği kartlar var. Anladın mı? Hani şey kartlar. Oyun kartları gibi normal banka kartı gibi yüklüyorsun. Oradan aldığını sana %20'sini mi 30'unu mu geri mi ne veriyormuş. En azından Dubai'de öyle bir şey var dedi. İnanılmaz. Oyuna yatırdığımız paranın büyük bir kısmını buradan şey yapıyoruz dedi. Hani o paketlerden o karttan harcıyoruz demişti. Hımm. 58,4 milyon doldurması oldu. Şu anda 5 milyon 840 bin TL yatırıldı. Videonun başlarında 20 dakika önce kaç dedim hatırlamıyorum. Evet, yeni petimiz geldi. Onu yakalayacağız. Bu videonun neden uzun olduğu anlaşıldı. Bunu da ilk geldiğinde bunu yapamayan var mı arkadaşlar? Rica ediyorum itiraf etsin. Peti ilk geldiği gün yakalamayıp bir sonraki güne sarkan var mı yoksa Ben oy ne? Ciddi misin? ama bu kısmında değildi. Üstüne O bindiğin şey kısımda mı? evet, evet. Onu yapamadım ve 24 saat sonraya mı kalmış oldu yoksa birkaç saat sonra bir daha bu kısım değil mi? Bir sonraki güne aktarıyor ya, Bunu sen bir sonraki gün yapamadın ve 24 saat sonraya mı kaldı bu kısım? 3. petim öyle olmuştu. Arkadaşlar şöyle bir sonraki videoda olmasın diyenler yazabilir yorumda. Ah be şölen. Ah be şölen. Niye atlıyor Gerçekten ki? elim Niye atlıyorsun ki? Bırak chatten biri yazsın onu zorbalayalım. Sen niye yayında kendini videoda zorbalatıyorsun ki? ya, böyle de eğleniyoruz. Neyse en azından Zor bir dürüstsün. şey bu arada. Evet. Çok zor. Ben bu konuda çok iyiyimdir. Övündüğüm şeye bak. Hayvan evcilleştirmede inanılmaz iyiyim arkadaşlar. Evet, ilk savaş petimiz. Savaş peti miydi lan? Sanki savaş petiydi değil mi? Ne veriyordu? Hayır, savaş peti değil. Sandık. Saldırıyor. Sandık veriyordu bu ya. Ben şimdi King Ben Shot'ta da aşağıdaki şeyleri gördüm. King Shot'la da karıştırıyor olabilir miyim? King Shot'ta aslan sandık veriyordu. Burada geyik sandık veriyordu değil mi? Yu- Emin olamadım. Ama bu sandık veriyordu sanki şölen ya. Bak ilk pet hızlandırma inşaat. İkinci pet enerji. Üçüncü pet kaynak toplama, tamam mı? Evet, Dördüncü pet sana sandık veriyor. O sandıktan işte rastgele bir ödül çıkıyordu galiba bu. Beşinci pet de düşmanın öldürücülüğünü ya da sağlığını azaltan keskin gaga petiydi. Aynen. Bunun sana rastgele ödül veriyor olması lazım. İşte 24 evet, saatte. Tundra'da kaybettiğin, Ha, işte, kaybettiğin bir evet. item var. Evet. Bir sonraki keskin gaga kesin şey ama ondan eminim. Çok da emin olamadım şimdi. Orada başka petler de gördüm. Çok siz Bilektet bilgilerine Keskin Gage 5. miydi? çok da güvenmeyin bir anda. Emin olamadım. Bilmiyorum bu ara çok şey oldum. Bir King Shot bir White Hat. Baksana savaş petleri gelmeye başlamış. %100 savaş petidir bu. Bir önceki saydım. Neyse arkadaşlar yoruma yazarsınız.
En azından ilk günde direkt benim gibi Yakalandık. değil. Yakalandık. Fena yakalandık. Buraları sarıyorum artık. Bunun zaten savaş peti oldu %100. Ha, pet sandıklarımız yetmedi. Pet sandıklarını tamamlayacağız. Oğlum nasıl fullledik ya peki bunları? Ben spoiler yedim, siz de yiyin. Bunların geliştir kısımlarının hepsini full artı full yapıyor. Ama sandık bile yetmezken en alttaki kahverengi taşları almıyorken nasıl yettirdi acaba ya? Abi bu 86. günde Ben kaç... alınması gerektiğini bilmiyordum. Bak şundan adım gibi eminim, oyundaki petlerin oyuna geliş süresi erkene alınmış. Çünkü oyuna ilk 2 ya da 3 pet, şu ana kadar %100 eminim, ilk şato savaşınız 50-55. günde falan oluyordu. Şatoyu oynadıktan sonra gece 3'teki yenilemede, yani bir gün sonra oyuna ilk defa petler geliyor. Bu sefer erken gelmeye başladı. Geçen çünkü Çerez'le birlikte video çekecektik. Oyunun daha şatosu gelmemiş. Dedi ki petleri ne yapayım? Dedim daha gelmedi. Geldiği zaman konuşuruz falan dedim. Bizde 2 tane mi 3 tane pet var oğlum, ne anlatıyorsun dedi. Bir baktım 35. gün 3 tane pet eklenmiş oyuna. Muhtemelen bir pet gelme kısmını 15 gün oyun erken aldı. Yakın zamanda bu kaplumbağa peti, yani düşman savunması düşüren yetenek gelecek galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yeteneğimiz oydu. Bazı bilgileri unutuyorum artık. 30 oldum. Ama 30 yaşıma 13 gün önce girmişim. Pardon, ne 13 günü? Bir ay 3 gün önce. 43 gün önce girmişim. Nasıl hissettiriyor? Hiçbir Bilgiler farkı bir yok. 23 gibi hissediyorum hala. Ama şeydi, mesela ben 15 yaşındayken 23 yaşındaki biri bir bireydi. Tabii ben de bir bireyim tabii ama nasıl diyeyim size, inanılmaz büyük sorumlulukları olan, mesela kuzenlerimi falan düşünüyorum şimdi, 45 yaşında olan. 23 yaşındayken evlenmişti. Meslek sahibiydi falan. Hani artık benim dayılarımla dedemle falan oturup böyle siyaset falan konuşuyordu. 23 yaşında, 22, 25 yaşındayken. Hani artık o ailenin bir büyüklük sınıfına girmişti, anladın mı? Ben 30 oldum hala. Ben de aslında öyle bir insanım. Ben niye bu Brighton videosunun içinde bir anlam karmaşası yaşayıp kendi şeyimi sorgulamaya başladım? İşte video süresi uzun olunca böyle oluyor arkadaşlar. Videonun odak noktasından çıkıp farklı şeyler konuşmaya başlıyoruz. özellikle paketler alınırken. Muhtemelen izleyen biri şey diyordur, hani arka planda boss olduğunu biri görmüyorsa, birader ne dinliyorsun sen, ne anlatıyor bu eleman falan. Arkadaşlar boş yaptığımı düşünüyorsanız bu tamamen eleştiri. Anlarım sizi. Altına boş yapma birader yazarsanız söz banlamayacağım. Bir sonraki videoda tamamen Whiteout üstüne konuşacağım. Galiba biraz şımarmaya başladım. Video serisi ilerledi ya, 6-7'ye falan geldik. Biraz daha o rahatlık gelmeye başladı bana. Bir de bu uzun videolarda kendimi canlı yayındaymış gibi hissediyorum. Normalde çünkü benim video sürem 10 dakika, hani 10-15 dakika aralığında videolar çekiyorum. Savaş yoksa. Her şey O için zaman da küçük yine konuşuyorum. sürekli anlatacak bir şey var. Evet. Burada paketler alınırken insan ne diyeceğini bilemiyor. Ya tabii orada belli bir konu var. Mesela White House Survival en iyi pet rehberi, en iyi uzman rehberi, en iyi kahraman rehberi, ayav rehberi. Giriyorsun, tek bir konu üstünde anlatıp çıkıyorsun. Anladın mı? Boş yapmaya zaman kalmıyor. Burada ama sürekli şey yapamazsın ki. Aa, o paket de aldı, bu paket de aldı. Sonu yok çünkü. Alıştık, bile hepimiz Anlatmaya alıştık. gerek yok. Evet. Görüyorsunuz. Abi artık midem kalktı artık paket almaktan. 6 milyon elmas oldu hesapta. Bright kızıyordur belki ileri sarınca. Bright kızıyorsan lütfen parantez içinde paket alırken ileri sarma lütfen yazabilirsin. Video süresi 54 dakika olmuş. Bir saatten kısa tutmaya çalışıyorum. Bir önceki video çok uzundu. Bir de canlı yayına yetişeceğiz. Son 15 dakikamız kaldı. Saat 20.45. Bu arada canlı yayınları merak eden arkadaşlar varsa, haftanın hemen hemen bu aralar daha fazla sık yapıyorum. 4 ya da 5 günü kesin akşam 9 ile gece 2 arasında uzun canlı yayınlarımız oluyor. Oyun hem Whiteout hem Kingshot hem normal sohbet muhabbet ve farklı içeriklerde.
Sohbet muhabbet ediyoruz ekiple. Hesap incelemeler, rapor incelemeler yapıyoruz. Dramalar olursa o eyaletlerin dramalarına bakıyoruz. Eyalet tanıtımları yapıyoruz. Dilediğiniz gibi siz de akşamları canlı yayınımıza izleyici ya da konuk olarak katılabilirsiniz. Şarjı da bitmiyor, %91. Gece Ne 4.32'de takıldık şimdi? çekmiş bunları. Bakıyorum, her şeye bakıyorum, işte ekranda farklı gördüğüm bir şey olursa. Ne yapıyoruz Bright? Şimdi ne çektik? Aşı çekiyoruz. Bunlar elde etmesi zor şeyler mi? En azından benim hesabım için. Çok zor. Bu özellikle aşılar, şunlar bunlar falan. Oyuna yeni bir pet geldiğinde çok şey. O yüzden işte ittifak mağazasından düşük yatırımlı arkadaşlar her hafta bu pet sandıklarını alıyor. Ayaz Servet gelirse, orada Hmm. fazla jetonları varsa kesinlikle pet sandığı alıyor. Biriktirebileceği her yerden biriktirmeye çalışıyor. Çünkü petleri 100 seviyeye getirmek şu an bu hesaplarda kolay gibi gözükebilir ama değil. Şu an mesela benim 2719'da küçük ol hesabında 2800 tane pet sandığı var. Yani oyuna şu an muhtemelen 3 tane pet gelse 3'ünde 100 seviye yapacak birikim var. Çünkü zor olduğu için ağzımız yandı, bir kere her şeyden fazla fazla alıyoruz. 3 milyon falan mama var herhalde hesapta biriken. 25 milyon elmas. O hesabın birikimi fena. Hızlandırma çekiyoruz. Bunlar hep SVS hazırlı arkadaşlar. Bu hızlandırmalar. Muhtemelen bir sonraki videoda, burada kayda almamış, orada petleri kırmızıya götürüp fullleyecek. Onu da bir sonraki videoda göreceksiniz. Bir sonraki videoyu biraz daha uzun tutacağım maalesef. Sizler için belki iyidir ama benim için iyi mi emin değilim. Çünkü SVS hazırlık aşamasının tamamını koyacağım ve SVS'den önceki 2 günü de ekleyeceğim. Yani 7 günlük değil, 9 günlük bir birikim olacak SVS ile birlikte. Ve hepsini SVS'de basıp çantayı tertemiz edeceği bir birikim geliyor. Bu cumartesi de savaşı canlı yayında yayınlayacağız. Kaçırmayın. Şu anda olan birikim bu. Videonun sonunda son 5 saniyesi kala şurası. Toplam yatırdığı parayı göreceksiniz. Bu oyunda yine bir saatlik videoda fark ettiyseniz her şeyi aldık ama hiçbir şey basmadık neredeyse. Biraz tılsım bastık sadece. Ee, Artık bir Masımız sonraki... birikiyor. Aynen, her şeyden fazla fazla birikti aslında. Dünya kadar mitril falan aldı, şunları aldı, bunları aldı. Hepsini biriktirecek. Bunları çevirelim ve 86. günün sonunda arkadaşlar yatırılan para 59.9, yani hadi bir paket daha alsa diyelim 60 milyon doldurmayla 6 milyon Türk lirası dolara çevirdiğinizde kapakta ve başlıkta yazılan yazı olacak. 15 milyon doldurması kaldı. Yani 1,5 milyon lira daha yatırırsa 75 milyon doldurmaya ulaşacak ve Frost Sapphire 2'yi alacak. Her neyse, bakalım SVS'ye yetişecek mi ya da bir önceki videoda ne zamana yetişeceğini siz yazmıştınız. Bakalım doğru tahmini kim yapmış olacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki Sıfırdan Balina serisinde görüşürüz. Canlı yayınlara bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.